Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bozuk para cüzdanı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Elimde şöyle küçük bir fermuar vardı. Bunu değerlendirmek istedim. Tığım 1,5 milimetre arkadaşlar. 5 numara. İp olarak fark etmez. Elinizde ne ip varsa onu kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tane zincir çekerek başlıyorum. Tığımı ince kullanmamın sebebi arkadaşlar, fermuarı tığla delerken daha rahat olması açısından. Siz dilerseniz iğne yardımıyla da delikler açarak devam edebilirsiniz. Ben hem öreceğim hem deliklerini açmış olacağım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Yanına tekrar sık iğne yapıyorum. Buradaki ipi de arada yürütüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz zahmetli gibi görünebilir, aslında yapılışı oldukça basittir. Bu şekilde arkadaşlar cüzdanlar da yapabilirsiniz. Çanta da yapabilirsiniz. Yani bu model de çok kolay bir model olacak, göstereceğim model. Ayrıca bunu da belirtmek istedim. Bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınızda yeni videolarımdan ilk siz haberdar oluyorsunuz. Bunu da hemen belirtmek istedim. Şurada kalan ipi keselim, temizleyelim. Bu şekilde arkadaşlar, sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sırayı tamamladım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Şöyle karşı tarafa atlıyorum arkadaşlar. Burada aynı hizada olacak şekilde karşıya şöyle batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi dönüyoruz. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bu sırayı da sık iğne yaparak tamamlayacağım. Buraya geldiğimde yine 4 zincir çekip burayla sabitleyeceğim arkadaşlar. Sonraki sıra için görüşmek üzere. Evet, ilk sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanındaki göze batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar yanındaki göze batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bu başlangıçlarda çektiğimiz zincirlerin tepesine, ortasına da 4'er tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sıranın sonuna geldim. Buradaki zinciri size göstermek istiyorum. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde doldurduk. Şöyle göstereyim. Kaydırma yöntemiyle hemen burada sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Arada 1, 2, 3 sık iğneyi boş bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Burası ilk sıra olduğu için 4 zincir çektim arkadaşlar. Buradan sonrakilerde 3 zincir çekiyorum. 3 trabzanı sık iğneye atlıyorum. Dördüncüye batıp sık iğne yaparak kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 sık iğneye atlıyorum. Dördüncüye sık iğne yaparak kapatıyorum. Yine aynı şekilde. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu fazlalık kısmı kesebiliriz. Elimize takılıyor. Tamamdır arkadaşlar. Bitince böyle görünecek inşallah. Ben devam ediyorum. Sonraki sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu sıranın da sonuna geldim. Kaydırma yöntemiyle
Şurada başlangıç yerinde birleştiriyorum. Ardından şöyle zinciri açıyorum. Bu aradan bir tane tığımı geçirip pardon, bu şekilde yapmıyoruz. Öncelikle buraya geçiyoruz ve bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Ardından 3 zincir çekiyoruz. Bir kere doladık. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladım. Ve başlangıçta yaptığımız üçlü zincir de trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar. Onunla birlikte toplam 4 tane trabzanımız oluyor. Tekrar doluyoruz. Yan taraftaki zincirin arasına batıp buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde tekrar doluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi her zincirlerin arasına 4'er tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Burada başlangıçta yaptığımız zincirle kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ardından şu aradan tığımızı geçirip şöyle bir ilmek alıyoruz. Burada sık iğne yapıyoruz. Sonrasında 3 tane zincir çekiyoruz. Şu araya, hiçbir trabzanın tepesine değil, sadece şuradaki araya batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yine araya batıyoruz. Evet, 3 zincir ve araya batıp sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şuradan batarak kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Ardından şuraya batıp ilmeğimizi yine kaydırma yöntemiyle zincirin içine atlamış olalım arkadaşlar. Buraya 3 tane zincir çekiyoruz, doluyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, yine yana atlıyoruz. Trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Her trabzanın her zincir boşluğunun tepesine 4'er tane trabzan yaparak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekniği bu kadar basit arkadaşlar. Ben tamamen sırayı tamamlayıp bitmiş haliyle karşınıza geleceğim birazdan. Evet arkadaşlar, istediğim boyuta geldi. Bozuk para cüzdanı yapacağım için ben 5 sıradan oluşturdum. Şöyle de görebilirsiniz. Arkasını çevirelim. Dilerseniz dikebilirsiniz arkasını arkadaşlar. Dilerseniz sık iğne ile kapatabilirsiniz. Ben sık iğne ile kapatacağım. Şöyle hemen size nasıl arkasında altını kapatacağımızı da göstermek istiyorum. Önce hizalayalım arkadaşlar. Bakın ipimiz burada kaldığı için ben bunu burada koparmıyorum. Şöyle kaydırarak ipimi başa getireceğim arkadaşlar. Şuradan. Evet, başa gelmiş olalım. Burada arkadaşlar şöyle tığımı buradan karşı taraftan geçiriyorum ve şöyle ilmeğimi karşıya aldım. Ardından yanındaki sık iğneye batıyorum. Sonra karşısına geçiyorum.
kaydırma yöntemiyle bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Dikiş diker gibi kaydırma yöntemiyle kapatalım arkadaşlar. Ben sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bittikten sonra görüşmek üzere. Evet, bitti arkadaşlar. Ben ipimi de kesip arkada yürüttüm. Şöyle alt kısmı bu şekilde döndürelim düzünü. Şöyle görebilirsiniz, bitmiş hali de böyle. Evet arkadaşlar, cüzdanım hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.